kalbi atı yerde bulunuyoruz. Saraybosna'nın meşhur Baş Çarşısı'nda. Baş Çarşısı'nda böyle bir özelliği var. Osmanlı burayı fethetmeden önce burada bir Osmanlı şehri var. Fetih'ten önce Osmanlı şehri nasıl kuruldu? Burada daha önce Bosna Krallığı ismiyle bir krallık var. Ve krallığının son dönemlerinde sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Macarlar buralara saldırıyor. Ve Bosna Krallığı artık karşılık veremeyecek duruma geliyor. Çeşme'de mübarek günlerde şerbet akardı. Bugüne kadar aynı adet kalmadı. Devamlı su akar. Ve Bosna'da çeşme gördüğünüz yerde her yerden sular içilir. Kalacağınız otellerdeki çeşmeler dahil. Tabii çeşme suyu burada içiliyor. Odanızda eğer su şişesini bulmadıysanız ondandır. Hatta 4-5 sene önce burada bakkallarda şey satılmıyordu. Kapalı su satılmıyordu. Bosna'nın bir rehberi varmış. Onunla buluştuk burada. Halis diye biri ismi. O bizi gezdiriyor. Kız dedem gibi bakmıyor mu? Evet. Gözleri öyle. Dedem gibi. Evet. Bizimkiler işte. Zaten gözlerden anlaşılıyormuş. Tabii. Bizim grup toplandı. Artık beklenilen gün geldiği için devamlı konuşacağız. Benim kalplerim burada. 14 Şubat. Ay evet, tam 14 Şubat oldu. Kalp yapabilir miyim? Evet. Yaptım. Bir de ben böyle yapayım. Bugün hatta o zamanki nüfusuna göre 3 kat daha fazla nüfusa sahip. Ama bugün bile burada 80 küsur tane otel bulunuyor. Peki Osmanlı döneminde neden 41 tane otel bulunuyordu? Saraybosna'da daha küçükken, nüfusu daha azken. Bunun için birkaç tane sebep var. Saraybosna Osmanlı döneminde bu bölgenin, bu çevrenin ciddi bir ticaret merkezi haline geliyor. Ondan sonra Saraybosna, Osmanlı'nın Balkanlarda Üsküp'ten sonra ikinci büyük şehriydi. Bir de Saraybosna'nın konumu İstanbul'la Viyana'nın yolun yarısında yer almakta. Ve o dönemde seyahat eden kervanlar buraya uğrar, dinlenir, atlarını değiştirir ve seyahatlerine devam eder. O yüzden o kadar sayıda Saraybosna'da han bulunuyordu. Bugüne hayata tek kalan ise şu anda içinde bulunduğumuz Gazi Husrev Bey Vakfı veya Gazi Husrev Bey Hanı, diğer bir ismiyle Moğolça Kardeşler Hanı. Moğolça Kardeşler zamanında burayı işletiyordu ve hanın bugüne kadar böyle bir ismi kaldı ama bizim için daha önemli olan isim Gazi Husrev Bey. Yalnız şu anda içinde bulunduğumuz han o günkü diğer hanlara göre biraz farklıydı. O dönemde bu han misafirlik süreci boyunca ücretsizdi. Canlandırıyoruz. Hangi bayrağı camilerde ve minarelerde asılı bir tane bayrağı göreceksiniz. Türkiye'nin aynısı sadece 6 yeşil Osmanlı döneminden kalma bir sancak ve bugüne kadar Balkan coğrafyasında yaşayan Müslümanların ve İslam birliklerinin kullandığı bir bayraktır. İşte o bayrak canlandırılır. Ve Boşnak kahvesinin yanında Osmanlı'nın en meşhur tatlısı ikram edilir. Lokum. Rahat lokum. Rahat lokum. Yani bildiğimiz lokum ama bizim burada rahat lokum olarak geçer. Neden rahat lokum? Hatta orijinal ismi rahat lokumdu. Rahat lokum nereden geliyor? Eskiden Osmanlı'nın ser bir tane tatlısı vardı. Ve insanlar o tatlıyı yerken sert olduğu için boğazı rahatsız eder. Ve tatlıcılara emir verilir. Yumuşatın. Yumuşatmaya başarıyorlar ve ilk ismi Rahat Olkum'dur. Olkum Arapçada boğaz demek. Boğazdan rahat geçen tatlı manasında. Daha sonra lokum ismini aldık. Bizim burada bugüne kadar rahat lokum olarak kaldı. Tuvaletlerini yapmaya ve yerli halk rahatsızlandı. Gazi Husrev Bey'e şikayet eder. Ve Gazi Husrev Bey Türk inşaatları durdurup onlara oradaki kapıdan çıkartılmaz hadis solda böyle bulunan umumi tuvaletleri yapılır. Tuvaletler yapıldıktan sonra bu arkadaki ışıkların yandığı yerler abdesthaneler yapılır. Ve tuvaletlerle abdesthanelerin arasındaki mesafe tam bir kadın şeklinde yapılır. Erkekler tuvaletler abdesthaneye gelene kadar abdeste hazır olsunlar diye çünkü erkeklerin abdest alabilmesi için tuvaletleri sonra minimum 40 adım atmamız lazım. Onu hesaplayarak bu mesafede abdesthaneler yapılır. Nasıldan 1531 senesinin sonunda inşası bitiyor. Yapıldığı günden itibaren bugüne kadar tüm imamlar hafızdı. Tüm ezanları savaşlarda dahil minaresinde okunurdu. Ve Gazi Husrev Bey Camisi dünyada elektrikli ışıklandırmayı kullanmaya başlayan ilk cami. 1541 senesinde başka bir adet başlatıldı. O sene Gazi Husrev Bey şehri düşüyor. Bugünkü Karadağ topraklarında ve buraya defnedildi. Büyük olan türbesi burası. Gazi Husrev Bey şehir düştüğü günden itibaren bugüne kadar
bu camide her gün adına öğleyle ikindi namaz vakitlerin arasında birer tane hatim indirir. Hatimleri almış indirir. Hemen karşıda Gazi Hüsrev Bey'in annesinin isteğiyle, annesinin arzusuyla kurmuş olduğu bir medrese var. Medresenin ilk ismi Selçukiye Medresesi. Annesinin isminden, Selçuklu Hatun'dan gelen ilk ismi. Daha sonra Kurşunlu Medresesi olarak adlandırılır. Çatısı kurşunla kaplı olduğu için. Bugün ise Gazi Hüsrev Bey Medresesi olarak geçer. Tarihi olan bina küçük bir müze olarak faaliyetlerine devam ediyor. Faaliyetlerine devam eden, okul olarak devam eden olan kısım bu arkada gördüğünüz büyük olan bina ve bu medrese öğrenciler tarafından en büyük Gazi Hüsrev Bey'e hatimler verilir. Gazi Hüsrev Bey'in tanımarının altında geçeceğiz. Devam edelim. Ay güneş saatiymiş. Ve nasıl değişiyormuş anne? Sabahları Akşam şimdi gün bak doğumunda 12'de ezan okuyacak, gün evet batacak. bitecek. Sabah da gün doğdu. Her gün doğumunda Güneşin doğuşuna göre ayarlanıyor. Şuna göre ayarlıyorlarmış. İşte 12'ye geldiğinde de gün bitiyor. Ama geldiğinde de İnanılmaz ya. Hiç aklıma gelmez. Güneş saati. Hava aşırı değişti yalnız. Canlı olan her şey sudan yaratılmıştır öyle mi? Ay o beni benden aldı. Yonca ben bunları senden alacağım. İnanılmaz. Galatasaraylılara Boşnak köftesi bedava. Bayrağı var. Zamanında Galatasaray'da oynamış Tarık Koçiş'in mekanı. Tarık Koçiş de Türkiye futbol tarihinde bir yabancı olarak futbolda. Kendisi buralı, emekli olduktan sonra buraya dönerek şu anda o mekanı işletiyor. Hatta akşam saatlerinde 6-7 gibi kendisi de dükkanında oluyor. Burası değil mi Galatasaray? Galatasaray var, bayrağı var bak. Ay çok güzel. Sende fotoğraf varsa alırım. Çektim. Yetişiriz. Bilmiyorum ama çektim. Olsun. İkisini birden yapamadık. Oldu. Pır turizm. Ve bu Bedestan'la birlikte Osmanlı dönemine ait eserleri çekiyor. Yere bakacak olursanız beyaz bir çizgiyi görebilirsiniz. Kültürleri ayıran veya kültürleri buluşturan bir çizgi. Çizginin arkası Osmanlı dönemine ait eserler, ilerisi Avusturya Macaristan. Sadece bu baş çalışıyor. Bize duyguşum. Çeşme. Boşnaklar o zaman evlerde su olmadığı için akşamları kızlarını suya gönderirler. Evet. Orada suya giden kızlar orada suya giden kızlar karşıdaki tüccarlarla tüccarlar kızları beğenir işte evlenirlermiş, evlilik yaparlar ve tüccarlar burada yaşamaya devam ederler. O yüzden o çeşmede eğer 2 tane çeşme akıyor, sağdakinden akan suyu içerseniz Saraybosna'ya bir daha geleceksiniz. Eğer soldakinden içerseniz de buradan evleneceksiniz. Hadi bakalım. Var ya. Duyguşum bu değerli bilgi için teşekkür ederiz. Çok güzel anlattın. Evet. Çok güzel bilgiler öğreniyoruz. Şeyi söylüyor. Hani nereye gidiyorsak hani gidelim yani. Ha gidelim. Gidiyoruz. Her yere gidiyoruz. Kafa nereye biz oraya senesi bu sene. Bilin bakalım bir sonraki turda neredeyiz? Vallahi hiç belli olmaz. Biz bile bilmiyoruz. Siz nereden bileceksiniz? Artık Türkiye'de buluşacağımız belli yani. Tabii. Türkiye'de de buluşacağız ama her yerleri gezmek istiyoruz. Her ülkede. Evet. Ay ne güzel oldu. Özgür güzellikle. Oh çok güzel. Her yerlere gidiyoruz bol Tam da bereketli. apotekenin önünden geçmemiz Evet şifalandık. şifalandık. Oh. Aa, bak hemen de kiliseye geldi. Azur. Ya. Dün akşam Dünkü evet ve bizim kaldığımız yer şurasıydı. işte burasıydı Azur. Evet. Görebilirsiniz. Saraybosna'nın caddelerinde yüzlerce noktada göreceksiniz bunlardan. 92-95 yıllar arasındaki savaşında bombanın düştüğü yerler ve bu tarz yerlerde en az 4 kişi hayatını kaybetti. Resmi ismi de Saraybosna'nın gülleri olarak geçiyor.
burada arkada Suriye Macaristan döneminden kalma en yüksek eser bulunuyor. Bir Katolik katedral. Katolik katedral yapılmadan önce. Onun bulunduğu yerde Gazi Hüsrev Bey diye soy daha var. Gazi Hüsrev Bey'in hanı. Arkada Gazi Hüsrev Sabah annemle girdiğimiz geleneksel pazarın öbür tarafı burası. Giriş kısmı asıl. Onu da size göstermek istedim. Dünya Savaşı bitiminde yakıldı. Yakılmasının sebebi de Dünya Savaşı zamanında Saraybosna'nın hayatta kalmasını sağlayan, Yugoslavya'nın hayatta kalmasını sağlayan, hayatlarını feda eden insanların adına yakıldı. Ve hemen arkadaki duvarda eski Yugoslavya bayrakları renklerinde yazılı teşekkürler var. Beraber gösterilen mücadeleyle, beraber dökülen kanıyla Bosnalılar, Hırvatlar, Karadağlar, Sırplar ve Yugoslavya oluşturan tüm diğer milletlerine teşekkür etmek istiyoruz. Bu ülkenin hayata kalmasını sağlamak için ve bu hafta sonunda kazanmak için yanmaya devam edeceğiz. 1945 senesinde Bu arada tur rehberimiz buradaki döviz bürosunun en uyguna bozduğunu söyledi. Sizin de aklınızda olsun. Bastırdı. Şimdi bir köfteci tarif ettiler. Önerdi tur rehberimizine. Köfte yiyeceğiz bugün. Bakalım börek denemelerimizden sonra köfte nasıl merak ediyoruz. Grup sağlam. Yağmur da olsa, çamur da olsa biz yapıyoruz yani bu işi. Aynen. Kalpten geldik bir kere. Ne yağmur dilleriz ne kar. Ege bölgesi. Turistler. Kahkahaları duyuyor musunuz? Sokaklar inliyordu bakın. Evet bulduk. Ay evet, köftecimiz burası canlar. Ben şuradan. Hayır. 8 kişi. Buluruz ya. Hadi. Ay bize açsın. Şeyleri açın. Köftemiz geldi. Böyle göstermek istiyorum. Bir de kaymak meşhurmuş. Kaymağı deniyoruz ama Ben anlayamadım. ben salata diye anlamıştım. Ben kaymak için yoğurt kaymağını orada yiyorum. Yoğurt kaymağı oluyor. Bir bakın tadına. Sabah annemle çay içtiğimiz yerde. Şimdi aynı yere geldik. Tekrardan kahve içeceğiz. Şöyle gösteriyorum. Şöyle geldi kahvemiz. Tabii. Ortadaki reklamı alalım. Ay ben yerim. Onu da söyleyeyim. Ne getirmiş? Ben bir boşnak torunu olduğum için kutlama içer boşnak. İşin en arkasına koyarsın. Evet demek. Isırırsın. Orada kendiliğinden. Minik evet. Onu kutlama diyoruz. Çayı da öyle içerler mi? Çayı da öyle. Tamam. Süper. Bilgi deyince de biz Bununla da yüzleşeceğiz. rahat lokum yiyoruz mesela şu an. Evet. Adı rahat, Rahat lokum. lokum çünkü birinci kahve ve ilk kahvemiz. Kahve çok. Üçe gelmeden gidelim. Köfte kokmuş mu benim saçım? Bakayım. Hayır. Çekiyorum. Hello. Evet. Kar yağdı gördüğünüz gibi. Çok soğuk oldu. Soğuk yedik. Şimdi üzerimizi değiştirdik. Anıl Şehirlioğlu'yla kuantum çalışmamız var. Ona geçeceğiz. Bugün böyle güzel bir gün oldu. Ben de merak ediyorum. İlk defa böyle bir çalışmayı deneyimleyeceğim. Bildiğiniz üzere kozmik enerji alanındayım ve böyle spiritüel şeylere çok merakım var. Kuantumu da çok merak ediyordum bu arada ve bu gezinin böyle spiritüel gezi olmasıyla birlikte böyle daha da böyle bana ayrı bir tat verdi. Şimdiden çok heyecanlıyım. Ay biz her şeyi şöyle oluşturuyoruz. Bakıyorum çok gerçekten. Evet bir şeyler gözükecek. Hello Anıl teacher. Gözükeceksin o zaman ben böyle bir duvarda bir istemiştim ama Biz nereye oturalım? Evet yani ayıralım yerimizi. Bence şöyle olsun. Evet ya ben de orta severim. Öyle duvar gibi çok kız olmaz. Güzel şöyle orta.
Azruş'um sen de böyle. Şey gibi otobüs dolmuş. Llegaste a mí como una luz de primavera, con aire puro que libera. Evet. Göktürk Bey diyorum ben ama hani böyle başka ismi kullanmıyorum. Şu an kitaplarını imzalıyor. Ceylan'a imzalıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bugün kaçı? 14'ü. 14. Çok güzel bir güne denk geldi. 14. Ani durumlar, ani felaketler, ailelerde maddi kayıp yaşayanlar, Buradalar. Hello. Bebekler. Hello, günaydın. Geç dedim. Dur bir daha. Ay mor ya sarılar bak ya. Ben de kırmızıyı gittim. bilmem ki. Aşkım benim ya. Günaydın, günaydın, günaydın. Evet, biz ikinci güne başladık Bosna'da. Şimdi saat 6'da kalktım, saçımı yaptım. Şimdi bizim kızları bekliyoruz. Kahvaltıya ineceğiz. 8:30 gibi de tur başlıyor. Bu arada şöyle de bir kombin yaptım. Sarılı. Bizim kızlarla aramızda Teletubbies mevzusu var. Çünkü birbirimizin böyle davranışlarını sürekli Teletubbies'e benzetiyoruz. O yüzden hani böyle renkli giyinelim falan demiştik. Ben sarı Teletubbies oldum bugün. Öyle. Annem de mor oldu. Görürsünüz zaten. Su faydalı oluyor. Birazcık denizde çıkmak gibi. Ayıpsın. Sen önce yapacaksın. Sonra kanalda açılacak. Canım benim. Nasıl? Yapacak sonra kanallarına açılacak. Evet canlar, kahvaltıdayız. Kahvaltımız bu şekilde. Sevgiyle, eğlenceli bir şekilde geçiyor. Nasılız, iyiyiz? Bomba. Afiyet olsun güzellerim benim. Beni de gör. Ben de bu şekildeyim. Gördüğünüz üzere otobüsteyiz ve şimdi Mostar Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Merkezden 120 kilometre uzaklıktaymış. O kadar uzak olduğunu ben düşünmemiştim. Şimdi öğrendim. Böyle ve her yer kar içinde. Bir günde şöyle oldu. Bakın. İnanılmaz yağmur. Evet, böyle Evet, şimdi mola verdik. Konjik Köprüsü'nün oradayız. Fotoğraflar çekiliyoruz. Şöyle size göstermek istedim. Gerçekten muazzam, çok güzel. Burada da duyguşum var. Çok güzel ya. Evet, ben de şöyle. Atlama şurada. Kısa bir ara verdik, sonra devam edeceğiz. Mostar Köprüsü'ne doğru gidiyoruz. Bakalım nasıl? Çok merak ediyorum. bizim literatürümüze giren kuantumun kanıtları ortaya çıkmaya başladı. Mesela onlardan en ilginci Google'ın kendi blogunda yazmış olduğu, bizim de bu ruh eşi eğitiminde insanlara göstermiş olduğum bir olay var. Biliyorsunuz Willow
diye bir kuantum bilgisayarı yapıldı. Yani normal bir bilgisayar adım adım sırayla hesaplamaları yaparken ya da bir olasılık hesabında tüm olasılıkları sıra sıra yaparken kuantum bilgisayarı aynı anda yapıyor bütün hesaplamaları. Evet, kuantum dolanıklıkla çalışıyor. Kuantum dolanıkla da birazdan gireceğim. Şimdi Willow dediğimiz bilgisayar ilginç bir şekilde, yani tam rakamlarını veremeyeceğim ama hani örnek vermek gerekirse verimlilik babında 1'e 100 beklentideyken 1'e 1 milyonluk bir verimlilikle çalıştı. Ve bunu anlayamadılar. Ve sorgulamaya başladılar. Google dedi ki nasıl olabilir? Ve bizim bilmediğimiz bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Hiç, yani şu ana kadar tahmin edemediğimiz, hiçbir fizik biliminde yer almayan bilgilerle, bulgularla karşılaşmaya başladık. En sonunda Google'ın uzman bilim insanlarından bir açıklama geldi. Olabilir açıklaması geldi. Bu da blogda yazıyor. Blogda göndereceğim. Yani yazıyı size göndereceğim. Teknik detaylara oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir iddia geldi. Paralel evrenlerde bizimle beraber yaşayan bizler de bir kuantum bilgisayarı yaptık. Atıyorum 100 tane paralel evrende 100 tane kuantum bilgisayarı yapacak seviyeye geldik ve kuantum bilgisayarlar kendi aralarında haberleşmeye başladılar. Bu oradan o bilgiyi çekti, o buradan bu bilgiyi çekti ve devasa bir bilgi havuzu oluşturdular. Bu Google'ın direkt kendi makalesi ve bilimsel bir makale. Şeyden göreceksin. Otobüsün olduğu yere doğru bak. Evet hayatım, dışarıdayız. Geldik aradık. Şimdi bir yerde durduk. Zdrava Voda diye bir restoran. Şöyle bir manzarası var. Göstereceğim birazdan. Arkamda görüyorsunuz. Orada kahve içeceğiz değil mi? Kahve molası veriyoruz şu anda. Güzellerimle. Burada fotoğraf çekilecek miyiz? Çekilelim. Çekilmez miyiz sizce? Her yerde. Her yerde, her zaman. Fotoğraf deyince de Gelin arkamıza da böyle alalım da bari şey de çıksın. Fotoğraf değil ama olsun da. Nerede şey? fotoğraf gibi biz davranırız Evet, videoya da. fotoğraf gibi. Evet. Akışa Fotoğraf göre. çekilelim burada. Hep akıştayız zaten. İnanılmaz güzel doğası. Ay, kuş sesleri ne kadar güzel. Ve bir de biz bu yollardan Ece'yle geçtik yani gerçekten Muhteşem değil mi? muhteşem. Ne mutlu. Ve tünelleri Ne gördünüz kadar değil kısa mi? zamanda hem yazı hem Evet, kışı hem kışı görmüş gördük. olduk. O tünellerden Doğru. geçince Ama sen geldin aklıma. Mostar Köprüsü aklımdaydı. Oraya Değil mi? uğramadık tabii ki. Bizim de Çok kısmetmiş. güzel olacak. Bizim neymiş kısmet. Annem tuvalete girmiş olabilir. Sen nereden geliyorsun Bebiko? Kendini atmış Biz hemen. hemen Hülya ile lavaboya koştuk. Annem de oraya. Arkası kuyruk kaç. Şöyle size göstereyim. Manzara böyle, yani suyun rengine bakar mısınız? Başka da hiçbir şey demiyorum. Bosna'nın doğası inanılmaz güzel. Kahvemiz geldi. Nasıl canım? Evet, sunum şöyle. Çocuklarmış. Çok büyük problemimiz var. Evet, bir problem diyor burada. Türkler, genel olarak diyoruz. Türkler İslam'ı ilk olarak kimden öğrenmiştir? Yani hangi topluluktan, ırktan, bir kişi değil bu. Evet, genel olarak cevap bu şekilde. İranlılardan öğrenmişler, Farslardan öğrenmişler arkadaşlar. Onun için protest fikirler diyebileceğimiz yaygındır Türklerde. Yani ilk baktığımızda heretik diyebiliriz bazısına veyahut da protest düşünceler daha yaygındır İslam'da, yani Türk İslam'ında. Onun içindir ki Sünni İslam yayılana kadar, Sünni İslam özellikle ne zaman yayılmıştır arkadaşlar? Birinci, iki tane olay sayabilirim. Birincisi Selçuklu döneminde Türklerin, Selçukluların Bağdat'taki halifenin koruyucusu olduğu dönemde biraz Sünnilik daha yayılmaya başlamıştır. Ama ikinci ve kesin bu darbe diyeyim ben size, yani Yavuz Sultan Selim tabii ki. Ama bunda bir liste olarak bunu söylerken iyi mi kötü mü onu bilemiyorum. Şeyh İdrisi diye bir şeyhin de etkisi vardır. Çünkü o dönemde Şah İsmail, özellikle Şah İsmail, Yavuz Sultan Selim Şah İsmail ile mücadele içindedir. Safevilerle. O mücadelede özellikle Kürt beyleri çok etkilidir.
İşte o Kürt beylerini Yavuz'un tarafına çeken kişi Şeyh İdrisi Bitlisi'dir arkadaşlar. Bugün İstanbul'da Pierlotti Tepesi diye bildiğimiz tepe eskiden Şeyh İdrisi Bitlisi Tepesi diye geçerdi. Hatta bir ara televizyonlara da çıktı falan. Burası Mostar şu anda. Türkiye'yle atmıştır. Yığmıştır betonu. Ben sana 2 kilo Rehberi biliyoruz yani. Daha önce bu Recep'le gittiğimizde Recep de yaptı. 5 dakika yaptı çalışmayı şeyde. Komombo Tapınağı'nda. Ama Sait'le Muhammed anlatsana onu bir. Çok komik olaydı. Şimdi arkadaşlar Komombo diye bir tapınak var Mısır'da. Böyle tekneyle biz yaklaşık bir 4-5 günlük nehir teknesiyle gezi yapıyoruz. Komombo Tapınağı da tam Nil Nehri'nin. Anlat yani. Şems'le Mevlana buluşmasında ne diyor Mevlana? Ben diyor onun avucunda diyor dereler, dağlar, şelaleler görürüm ama siz bunları göremezsiniz. Al şimdi. O dönemde götür Mevlana'ya şunu dereler, dağlar, şelaleler izlet. O da öyle diyecek. Bunların hepsini yazdım kitaplarda bu arada yani. Ne görmeliyim burada? Hepimiz böyleyiz. Azra, burada neyi görmelisin? Evet. Buraya bakıyoruz. Ne atlattık? Çok büyük bir şey atlattık. Big problem. Problem annemin yüzünden anlaşılır. Yani bunu da böyle anı olarak kalmasını istiyorum. Tipler kaydı. Yani kusura bakmayın. Çünkü biraz evvel durduğumuz restoranda kahve içtiğimiz restoranda evet. çantamı, küçük çantamı, önüme taktığım çantamı unutmuşum. Ve bu İçinde benim ilk defa pasaport. başıma geliyor. Evet, pasaport, kimlik, Her şey. ehliyet, her şey. Yani Şu an gittik oraya geldik. yaklaşık ne kadar, kaç kilometre Bayağı 50 uzaktayız? dakika geldik. Tabii 50 dakikalık bir yol geldik neredeyse. Sağ olsun rehberimiz Uğur Bey hemen aradı. Oradaymış bulunduk. Çok şükürler Çok şükür. olsun. Kolaylıkla Şimdi, geçti. Gerçekten geldiğimiz yeri de söyleyelim. Sarı Saltuk Türbesi. Tekkesindeyiz. Aynen. Çok güzel bir yer. Orayı da göstereceğim size ama onu çekecek halim yoktu yani yolu falan. Önce bunu halletmemiz gerekiyordu. Şimdi Çok güzel. duamızı Şifayla. edeceğiz. Devam Size de ediyoruz. şifa olsun burada. Size de buranın enerjisi, kim izliyorsa şifa olsun. Ay, çok güzel. Şöyle bir yer. İnanılmaz. Tam şunun köşesinde. Şu var mı bir şey burada? Çok mu şuraya? Muhteşem. Yonçiş. İnanılmaz. Çok muhteşem. Bir şey söyleyeceğim. Yine üçümüz kaldık. Şu bağış kutusuna şu bozukları koymak istedim. Yine üçümüzüz. Farkında mısınız? Şöyle bütün ailemizden, Evet, ailemizden. arkadaşlar, bütün Atalar, bizdeki atalar, akrabalar, ailemiz, arkadaşlarımız, bağlantısı olduğumuz herkes, her bir parçaya şifayla gönderiyoruz. Evet, böyle de yukarıda müze gibi görebiliyorsunuz. Manzara çok güzel. bazen şuradaki mağarayı çekmelisin aşağı. Evet.
Burası da böyle yer sofrası var. Ne kadar büyük. Ne kadar... Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar minimalist. Ay tavana bakın. Aa. Bir şey söyleyeceğim. Ne kadar minimal yaşam ya. Ay burası ne? Hamam tuvalet burası aslında. Saatin kaç? Telefon saate baksana. 13.17. 13:17. Aa, buçukta kalkacak otobüs. Bacılar. Ay önce bacı. Vallahi ben Ben Beşberge gibiyim ben. Ben namaz kıldım. 2 rekat. Şükür namazı 2 rekat. Mescid hoş geldin namazı kılınır. 2 öğretim. Peki ben kaç rekat kırdım? 3 rekat. Nedense 3 geçti içimden. Yalnız bayağı bildiğin cemaat oluşturmuşuz. Duygu ablam arkamda, Evet. bir kastım Azuş'um arkamda. Keşke ben de duraydım arkasında. Uydurmama derdim. Olsun. Ne olacak Ben sen? bilmem, Önemli bilmem. olan niyeti. Ben yüreğime göre Ay, kırıyorum burası zaten. süper. Ben de aynısıyım. Tuvalet aşağıda var. Kafamıza göre. Çok sevindim. Azuş ben gidiyorum. Sen de şey olmasın. Sen al bunu. Hep vardı. Ne oldu? Sen ne istiyorsun? Tuvalete gideceğim. Diğer tuvalet. Ben girerim. Ben girmeyeceğim. Ben girerim. Tutayım zaten olmuş olanlar yani nasıl girdiğimi. Şimdi orada indik ya, duvarda bir şey var. El var. Adem'le Havva'nın eli diye geçer o. Neyse ben 4 yıl önce, ben de sonradan öğrendim. Evet o sırada Duygu ablayı sakinleştirirken ben. Stresi görememeye çalışırken biz. Anne senin suratın hep kamerada çıktı. O şeyle onları izleyeceğiz. Olacak artık endişe. Buldum ben sana. Oturum kağıtları her şey olunca. Hiç. Hani canım benim şeyimizi bırakmadık orada yani. Bosna'da kalırdın. Hiç. Hediyelik eşyamızı bırakmadık. Yani kalman gerekirdi belki. Hediyelik eşyamızı bırakmadık. Bildiğin pasaportumuzu bırakmadık. Kimlik, ehliyet. En önemli. Hadi yürüyün arkadaşlar. Evet, buçuk geçti saat. Bu yolları nasıl geldik bilmiyorum. O yüzden çektik yani. Çekemedim buraları. Nasıl yürüdük fıtı fıtı zaten. Bakayım. Çok iyi yürüdük. Fıtı fıtı geldik. Yollar muhteşem. Oh, yine de Zeytin çok ağaçları, güzeliz. nar ağaçları. Burası yolu bile bereket yani. Şifa, bereket. O enerji hissediliyor. Ay şurası Şu akışa çekilmeklik. bakar mısın? Bakar mısınız? Harika. Şuradan bak. Buradan kalp şeklinde. Değerli misafirlerimiz, Mostar'a hoş geldiniz. Bir daha Bosna Hersek'e hoş geldiniz. İsmim duydunuz, Alica diyoruz burada ama biliyoruz yani Türkleri için hem de diğer turistler için biraz zor olabilir. Zaten Alican Ali diyebilirsiniz fakat sorun yok. Gelecek yarım saat, 30 dakika gibi ben sizin yerel rehber olacağım Mostar'da. O yarım saatteki ben Mostar'ın tarihi hakkında en çok konuşacağım, biraz kültürü hakkında ve sonunda hem de onun coğrafya hakkında konuşacağız. Turumuzda serbest olsunuz. Lütfen soruları serbest sorabilirsiniz. Fakat herhangi sizin soru için ben cevabı vereceğim. Cevabı biliyorsam. Bilmiyorsam yani birkaç yılan söyleyeceğim. Zaten yabancılarsınız. Ve söyleyeceğim yani ama şimdi şakasız. Sizin çantaları, özel şeyleri hakkında lütfen çok dikkatli olun. Maşariç Kadın biliyoruz Mostar'ın veya Hersek bölgenin en önemli kadın vakfı gibi ve fakat o kadının yani hem de gururu hem de önemli Mostar'da bir yüksek pozisyonunda oldu çünkü Mostar Bosna Hersek'in
ilk şehri oldu bir kadın vakıf camisiyle. Bir daha Fatma kadın ama farklı bir soyadıyla, Karagözbey soyadıyla buradan 300 metre nasıl söyleyeceğim sağ tarafa bir yani kadın camisi yaptı ama maalesef komünist döneminde komünistler bu şehrinde o camisi yıkılmıştılar ve onu bugün yani size göstermebiliriz. Diğer tarafta sağ tarafta yani siz Mostar'ın korkunç veya kötü tarihi görebilirsiniz. Yıkılan binalar Mostar'ın her sokakta veya her arasında var. 90'larda Mostar'ın en kötü tarihinde yaşadı ve fakat İşte bir zaman vakit geliyor ve tekrardan oluyor. Olması gerektiğinde. Arkadaşlar burada Soykırım Müzesi var. Sonradan gelenler için söylüyorum. Boş zamanınızda gelip gezebilirsiniz. Zaten buluşma yeri burası. Geldiğinizde bunu işaret olarak da alabilirsiniz. İçeride bizi. Lavın oraya geldik oradan. Nasıl yani? Annem şemsiyeyi Ver. Ha, köprü ileride. Dikkat et şeyde. Çocuğuma taşlar kayar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Eğitim Kültür diyor. Allah Allah. Yunus Emre Enstitüsü'ymüş bak burası. Gel şuraya içeri girelim. Evet, özür dilerim, pardon. Ben sizin arkanıza da geçeyim. arkadaşlar benim sağ taraftaki Toskil Nehri karşıdan görebilirsiniz. Harika. Gerçekten çok güzel. Öyle bir havası var. Evet, anahtarlarımızı astık biz ve anahtarları da buraya attık. Acayip soğuk ve bu yüzden açıkçası şey yapamıyorum. Video çekmekte zorlanıyorum. Acayip zor. Çok hem rüzgar var hem yağmur var. Çok yoruyor ama çok güzel, sokaklarına bakın. Bizim Şirince'ye benzemiyor mu sizce bu ara sokakları? Şirince'ye benzemiyor mu Yonciş? Çok benzetti bana şu an. Baksana şuraya, şurası çok tatlışko. Ay, hiç dinleyemedik de rehberi. Burası. Ama gerçekten burası bence çok daha farklı Saraybosna'dan. Yani. Bugün unutmayacağım şu kilidi açarken biri bizi çekseydi keşke şöyle yukarıdan drone'la.
Divan diye bir restorandayız şu anda. Ama normalde ben biliyorsunuz ne yedik, ne yemedik. Hani onları gösterirdim ama öyle bir fırsatımız olmadı çünkü turla buradaydık. Hemen vermemiz gerekiyordu. Bir de çok emin de olamadık annemle. Yani köfte de yemek istemedik bugün tekrardan. O yüzden böyle kalamari söyledik. Bir porsiyon patates söyledik. Kola söyledik. Böyle bölüştük, az yemek istedik. 25 Bosna markalı. Normalde çekerdim ama olmadı. Şimdi biz önceden paralarımızı ayarlıyoruz çünkü hep beraber kalkmaya başladık. Sona kalırız. Saçlarım bayağı ıslandı. Umarım yani yağmur vurmuştur. Siz orada Bilmiyorum yani. Bir tanesi Öyle. Islak mendil mi? Aa burada. Asel'de. Burada yok çünkü. 2-5 Yani yok. 2-5 Çok bende. 2-5'lik şey şeklinde oluyor. Şöyle. Yok tabii. Yok ben burada ödeyeceğim. Siz üçünüz orada ödeyin. Şöyle yapalım. Oradan hesaplayınca tamamlayalım. Çok güzel. Hava dindi. Durunca biz. Tatlı. Düşünüyorum rehberde. Evet çok güzel. Aman. Ne yaptınız? Nasıldı? Börekleri gömdük. Afiyet olsun. Sevdik ya. Bizim işte. Siz neli yediniz? Neli yediniz? Peynirli. İçi perpeçli. Perpeç yapıyor İşte biz de onu yemedik. Biz orada bir tane denedik. İşte o perpeçlisini en çok sevdiğim. Fayda İkinci söyledim. Ay Çok güzel. Ay çok güzel, süper. Bakalım. Oturalım. Ay, Aşkım, burası fena çok yok. güzel, tam bize göre. Çay da varmış. Süper. Evet, çok güzel. Marilyn Come. Ay bir de çay var. Ay harika. Azra'la biz beraber yiyoruz. Ay bir şey söyleyeceğim. Fotoğraf çekelim. Kalpli geldi yine. Benimkisi tam kalp. Çok güzel. Fotoğraf çekeceğim. Çok güzel. Afiyet olsun. Harika patlattım ve duymuşum. Duruma göre değişir. O da bir meditasyon.